Yapay zekadaki bu dalga durdurulamaz. Bir kere bunu kabullenmek lazım. Ama yönetilebilir. 15,7 trilyon dolarlık 2030'a kadar küresel ölçekte bir ekonomi impact'i beklediği bir gerçek var. Etik konuların hem güvenlikle ilgili konuların yönetildiği takdirde yapay zeka müthiş bir kaldıraç. Merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up YouTube yayınımızda liderliğin, kültürlerin, teknolojinin ve stratejilerin nasıl evrildiğini hep beraber keşfediyoruz. Bugünkü konuğum Microsoft Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Ortakları Yöneticisi Oktay Ortakaya. Oktay, hoş geldin. Hoş bulduk Sercan. Kısaca kendinden bahseder misin? Tabii ki. 23 yıldır sektördeyim, teknoloji tarafındayım. Birçok üreticide çalıştım. Şimdi Microsoft ama ondan önce HP, ki senle de tanışıklığımız o zamana dayanır. BlackBerry ve Panasonic'le devam eden uzun bir tecrübe var. Arada 2 tane entegre tecrübem de var. O da biraz lokal pazardaki lokal dinamikleri anlamak için çok keyifliydi. Aslına bakarsan mühendisim. İstanbul Teknik Elektronik Mühendisi ama hiçbir zaman mühendislik yapmayı istemedim. Sosyal yönümden dolayı hep insanlarla iç içe bir iş yapayım dedim ve beni bir şekilde kader bu tarafa doğru götürdü. Çok da mutluyum tabii böyle bir pozisyonda olmaktan. Ama aynı zamanda son yaklaşık 7-8 yıldır da biraz o etki yaratma konusu bende böyle içimde çok baskın geldiği için kime nasıl etki yaratırım normal kariyerimin dışında diye bakarak biraz böyle mentorluk işlerine giriştim. Startup mentorluğu, üniversite öğrencilerine kariyer mentorluğu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde uzun süredir devam ettim. Tabii startup mentorluğu yaparken burada çok güzel hikayeler var, amaçlar var. Ben buna finansal olarak nasıl destek olurum ve bu hikayenin bir parçası olurum derken bir yandan melek yatırımcılık başladı. O yüzden böyle çok keyifli bir şekilde de devam ediyor. Evliyim, 2 oğlum var, Demir ve Ege. Bu sene aynı zamanda LGS babasıyım ve sporcu da babasıyım. Dolayısıyla iş ve onlarla beraber yoğun geçen bir tempo var. Beni çağırdığın için de çok teşekkür ediyorum bu arada, davetin için. Çok keyifli bir sohbet olacak. Önceki programları da izledim. Birçok dostumuz da davetliydi. Harika ajandalar çıkarmışsınız. İnşallah bugün de güzel sohbet ederiz. Çok güzel bir özet yaptın. Sen de iyi ki geldin, hoş geldin. Teşekkürler. Senden bu 3 başlıktan birini seçmeni rica edeceğim. Teknoloji, kültür, liderlik. Teknoloji olsun. Sence geleceği şekillendiren en kritik teknoloji hangisi? Yapay zeka mı, biyoteknoloji mi? Yapay zeka. Yapay zeka mı, IoT mi? Yapay zeka. Yapay zeka mı, yenilenebilir enerji mi? Yapay zeka. Yapay zeka mı, blockchain mi? Yapay zeka. Yapay zekayı seçtin. Zaten burada da hep konuklarımızla yapay zekayı konuşuyoruz. Peki, yapay zeka dost mu, düşman mı? Şöyle, dost aslında ama her teknolojide olduğu gibi madalyonun 2 yüzü var. Buna nasıl baktığımızda çok ilintili. Şimdi Mustafa Süleyman'ın Coming Way kitabını çok severim. Orada Mustafa'nın söylediği çok net bir şey var. Der ki yapay zekadaki bu dalga durdurulamaz. Bir kere bunu kabullenmek lazım. Ama yönetilebilir. Yönetmekten kastı da bunu faydamıza nasıl çevireceğimizle ilgili. Dolayısıyla buradaki en büyük risk, yani madalyonun arkasındaki diğer taraf 2 kademede topluyorum ben. Bir tanesi işin etik konusu, diğeri de güvenlik. Hani zaten şu an işim gereği de her gün yapay zeka konuştuğum için biz de ajandalarımızda her zaman iş ortaklarımızla da müşterilerle de güvenliği önce konuşuyoruz. Yani yapay zeka ile ilgili bir yatırım yapmak isteyen müşteri ya da yapay zeka ile ilgili bir iş modeli kurmak isteyen iş ortağına hep önceliğimiz, arkadaşlar burada mutlaka güvenlikle ilgili bir açık vardır. Hiçbir kurum sonsuz bir şekilde güvenli değildir. Öncelikle güvenlik altyapısını, politikaları çok net belirlemek lazım şeklinde bir yönlendirme yapıyoruz ki zaten ürün portföyü de ona göre. Dolayısıyla bu güvenlik kısmını iyi yönetmek lazım ama etik konusu hani tırnak içinde responsible AI diye geçen konu tamamıyla üreticilerin bu tarafta ne kadar sorumlu davrandığı ile ilgili. Umarım burada devletlerin de yol gösterdiği, çünkü işin regülasyonu da bir başka boyut. O regülasyon çerçevesinde hem etik konuların hem güvenlikle ilgili konuların yönetildiği takdirde yapay zeka müthiş bir kaldıraç. Yani PricewaterhouseCoopers'ın 15,7 trilyon dolarlık 2030'a kadar küresel ölçekte bir ekonomi impact'i beklediği bir gerçek var. O yüzden biz burada hem birey hem kurumlar hem de ülkeler olarak bu pastadan ne kadar pay alacağız? Asıl önemli olan o. Demin sen sorularını sorarken neden hep yapay zekayı seçtim? Çünkü diğer seçeneklerin hepsinin merkezinde de yapay zeka var. O yolculuğun içerisine baktığımız zaman hani hep beraber yaşadık 23 yılın içinde, en azından ben de sen de. Mobilite, cloud, internet gibi çok radikal şeyler yaşadık ama yapay zeka bundan sonraki bütün teknolojilerin merkezinde olduğu için bence yapay zeka.
Umarım bunu insanlığın faydasına kaldıraç etkisiyle hep beraber kullanacağız. O zaman güvenlik ve etik konusunu çözersek bizim için çok önemli bir dost olarak cevaplıyorum. Kesinlikle öyle. Birey olarak bir kere asla kaçamayacağız ki zaten dikkat edersen işi drive eden konu da hani ChatGPT ile beraber o generatif AI'nin başladığı nokta tüketiciden geldi. Yani biz hep kurumsal dünyanın insanlarıyız belki ama tüketicinin talep ettiği bir şey ki mobilite de öyle başlamış bir hikaye. Dolayısıyla bu tarafta birey olarak bunu yapıyoruz ama kurumsal olarak da şirketler artık rekabet gücünü yapay zeka ile karşılamak zorundalar. Yapay zekayı kullanan bir rakibinize karşı ne kadar şansınız olabilir? Bunu bir gerçekten tartışmak lazım. Ülke konusu da ayrı bir konu. Ülkeler arasında da müthiş bir rekabet var. Dolayısıyla burada bulut bilişinde, internette, mobilitede Türkiye biraz geriden de olsa hep yakalayabildi diğer ülkeleri ve hiçbir zaman orada geri düşmedik. Umarım yapay zekada da bunu aynı şekilde yapıyor olacağız. Bu bir ülke politikası, devlet politikası olarak her yere yansıtılmalı kanaatindeyim. Yapay zeka ile beraber biz burada hep dijital dönüşümden bahsediyoruz. Hem yapay zeka ve dijital dönüşüm için önemli ama dijital dönüşümün biz neresindeyiz? Sen bunca yıl bir tanıklık ettin. Sence önümüzde ne günler var? Nasıl geçti bu 20 yıl? Şöyle aslında Selcan, hep başta karıştırılan konu şeydi. Dijitalleşme ile dijital dönüşüm karıştırılan iki kavramdı. Şimdi dijitalleşme işin aslında çok ismi de üzerinde. Her şeyin elektronik ortama taşınıp süreçlerinde buna göre yönetilmesi. Türkiye bu tarafı bence oldukça iyi yönetti. Yani bugün e-devletin kullanım oranına bakarsanız, orada yapabildiğiniz işlemlere bakarsanız vatandaşa erişme noktasında dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir kolaylığımız var vatandaş olarak. Ve bütün sistemlerde buna bağlı olduğu için aslında çok iyi bir platformun üzerindeyiz. Ama dijital dönüşüm meselesi ister istemez için içine insanı ve kültürü sokuyor. Şimdi McKinsey'nin araştırması da hep öyle. Genelde teknolojiyi şirketlerde ya da devletlerin üzerinde bir şekilde daha hızlı adapte edememenin en büyük problemi insan ve kültürü. Yaklaşık %70 oranında bir oran var. Çok ciddi. Burada insanların bir şekilde buna katılımını dahil edebiliyor olmak çok kıymetli. Ben hani birçok üst düzey müşterilerimizde de daha önceki şirketlerimde de şimdi de hep onu görüyoruz. Bir kere burada üst düzey yöneticilerin sponsorluğu çok önemli. Yukarıdan aşağı bu bir emrivakiyle inmemeli elbette ama aşağının da bunun faydasının çok iyi anlatılması lazım. Yani bu dijital dönüşüm ki yapay zekaya kadar uzanabilir. Benim işimi alacak mı? Ya da benim departmanımın üzerindeki ağırlığımı ne kadar arttıracak? Çünkü orada bir güç dengeleri de var her zaman biliyorsun kurumsal müşterilerde. Dolayısıyla bu korkulardan uzak, aksine benim çok daha rekabetçi olduğum, süreçlerimi çok daha efficiency hale getirdiğim, verimli hale getirdiğim ve rekabet ettiğim sektörde rakibime karşı da büyük bir avantaj sağladığım bir hale nasıl dönüştürürüm? Aslında bu bir savaş, yani ticaret bir savaş aslında. Dolayısıyla bu savaşta da sahada yanındaki en büyük silahın teknoloji. Bu teknolojiyi ne kadar çok süreçlerine dahil ediyorsan bir şirket olarak o kadar rekabetçi hale gelebiliyorsun. Türkiye bunu yarı yaptı, yarı yapamadı diyelim. Hani yapan çok fazla müşterimiz var. Onlar zaten dünya sahnesinde çok rekabetçi pozisyondalar. Ama yapamayanların da olabildiğince hızlanması lazım. Özellikle KOBİ'lere indirmek ki çünkü Türkiye çok ciddi bir KOBİ ülkesi. Nereden baksanız 2,5 milyon KOBİ var Türkiye'de. Birçok finans sektöründen müşterimiz ya da telekom sektöründen müşterimiz oralara çok ciddi programlar da yaptılar. Ve bu taraftaki ivmeyi ne kadar yukarı taşıyabilirsek eminim onlar da bu tarafta çok rekabetçi bir hale gelecekler. O yüzden dijital dönüşümü biraz o tarafta almak lazım. Ama şimdi yapay zeka bu işi biraz başka bir seviyeye götürüyor ve çok hızlandırıyor. Yani teknolojinin o eğrisine bakarsak hepimiz teknoloji uzmanları olarak izliyoruz, o grafikleri de okuyoruz. Eksponansiyel bir hız var. Yani 3 hafta içinde müthiş bir teknoloji duyuruluyor. Eskiden 3 yıl beklerdik ya da daha uzun süreler beklerdik belli şeylerin gelebilmesi için. Yapay zeka ile bu kadar hızlı giderken bizim böyle yavaştan almamız, mükemmelliyetçi bir proje planlarıyla stratejilere karar vermemiz bence artık hiç gerçekçi değil. Mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakmamız lazım. Çok hızlı karar almamız lazım. Hata yapmaya hazır olmamız lazım. Hatadan dönmeye de hazır olmamız lazım ve bunun maliyetine de katlanmamız lazım diye düşünüyorum. Umarım hani ülke olarak da bunu iyi yöneteceğiz. Umarım. Peki sen iş ortaklarından sorumluyum dedin. Doğru. İş ortakları kendini nasıl konumlayacak? Bir klasik iş yapmaya alışmış iş ortakları var. Dijital dönüşümden bahsediyorsun. Gerçekten şirketlerin gitmek istediği noktadan bahsediyorsun. İş ortakları peki ne yapmalı ki ona adapte olmalı? Nasıl konumlandırmalılar kendilerini? Şimdi bulut bilişimle beraber aslında iş ortakları için müthiş bir fırsat çıktı. Yani var olduğun ülkede değil, bütün global pazarda
rekabetçi olabileceğin, oralarda satış yapabileceğin ve ülkeye girdi. Ben hep konuya biraz milli dava olarak da bakıyorum. Yani Türkiye'deki iş tabii yabancı iş ortaklarım da var bölgede ama Türkiye'deki iş ortaklarına bir tık hani kayırıyorum desem yeridir. Çünkü ülkeye bir şekilde ciddi bir döviz girişinin olması ve orada istihdam yaratılması çok değerli. Ben 23 yılın herhalde 20 yılında hep iş ortaklarıyla beraber çalışma şansına eriştim. Beni en motive eden konulardan bir tanesi de odur. Hani 20 sene önce daha yeni yola çıkan bir iş ortağının şu an 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişilik istihdama ulaşması, sadece Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda iş yapıyor olması, oradan müşteriler ediniyor olması ve ülkeye döviz getiriyor olması, hani benim kişisel anlam, kişisel etki olarak böyle en tatmin olduğum konu. Tabii ki kariyerimizde para kazanıyoruz belli bir araç anlamında ama bence bir şekilde anlamı bulabiliyorsak çalıştığımız rollerde ya da şirketlerde, o zaman kurumsal hayat öyle çok da yani emekli olayım da emeklilikten sonra şunları yapayım dediğimiz bir hayat değil. Anlam buranın içerisinde de var. Ben onu bulan şanslı insanlardan biri olarak görüyorum kendimi. Ne güzel, iyi ki de bulmuşsun. Çok ciddi bir tecrüben var. Çok bambaşka şirketlerde çalıştın ve kariyerinde de eminim zorlayıcı bazı anların da olmuştur. Ama ciddi bir kırılma noktası olan, böyle mihenk taşı diyebileceğimiz anların var mıdır paylaşmak isteyeceğin? Olmaz mı? Çok var ama yani herhalde böyle geri dönüp baksam 2000 Panasonic'te 9 sene çalıştım yaklaşık. İlk Toughbook dediğimiz bu endüstriyel PC ve tabletlerin ülke müdürü olarak başladım Türkiye'de. Ama 2018'de bir görev değişikliği oldu. Türkiye'nin dışında İtalya ve bütün Doğu Avrupa operasyonu da bana bağlandı. Şimdi 2012-2018 arası Türkiye'de zordu. Yani Türkiye zaten biliyorsun çok fiyat hassasiyeti yüksek olan, donanım satmanın özellikle çok zor olduğu bir konu. Biz gerçekten çok yüksek fiyatlarla, çünkü ürünün şeyi gereği çok zor bir ürün satıyorduk. Ama hani ekibimle beraber müthiş bir başarıya imza attık. Her sene %50, hatta bazı yıllar ×2 büyüdük. Karlılığımızı çok iyi yönettik. Ürünün bilinirliğini ülkede yönettik ama ben tabii 4. yıldan sonra artık bir ek görev istiyordum. Hani ve bununla ilgili Avrupa Başkanımızdan da belli taleplerim oldu ama tabii üst yönetime gelince maalesef kadrolar öyle çok da fazla olmuyor. Hani böyle birilerinin gitmesini bekliyorsun gibi. O yüzden hani tesadüfle planlama arasında kaldığımızda bence kariyerde şansa çok ihtiyaç var. Her şeyi planlayarak ya da çabalayarak olmuyor ve dolayısıyla İtalya ve Doğu Avrupa'ya bakan arkadaş ayrılınca o rolü bana layık gördüler, sağ olsunlar, teveccüh ettiler. Ben de o rolü üstlendim ama müthiş bir konfor zonumu bozdum Sercan. Yani çok zordu. Buradan anlatırken hiç zormuş gibi durmuyor da. Yok, nesi zordu? Alana kadar zor değildi ama şimdi şöyle bir şey, bir kere Avrupa cirosunun %25'ini yönetiyorsunuz. Çok ciddi bir baskı var bir kere. Satış rakamları, satış şirketiyiz hepimiz sonuçta. Çok ciddi bir baskı var. Çok kültürlü bir ekip var. Yani İtalya'da, Doğu Avrupa'da, ki orası da genelde arkadaşlarımız Polonya, Çek ve Macaristan'da yaşıyorlardı. Şimdi onlarla beraber farklı kültürden bir ekip daha önce hiç yönetmemiştim. Ve bunları uzaktan hiç yönetmemiştim. Dolayısıyla hani o kültür adaptasyonu, belli esnemeler, Türkiye'deki gibi değil, orada daha farklı tarzdaki, Türkiye'de bile hani karakterden karaktere çok ciddi farklılıklar var. Herkese ona göre yaklaşmak lazım. Dolayısıyla çok büyük bir challenge'dı. Çok seyahat vardı. O oldukça büyük bir zorluktu ama hani bana katkıları açısından bakarsan tabii her bir zorluk karşılığında eğer üstesinden gelebiliyorsan insana çok şey kazandırıyor. Nerede esnemem gerektiğini, nerede hangi kültürdeki insanlara daha farklı nasıl yaklaşmam gerektiğini biraz tecrübe etme şansım oldu ki zaten bir kısmı da pandemiyle beraber tamamıyla remote'a dönen bir süreçten bahsediyoruz. O zaman da uzaktan yönetmek, yani bir yönetici olarak çalışan arkadaşların yanında olamamak seyahatlere rağmen artık. Dolayısıyla o oldukça zor bir süreçti. Orada da farklı metodolojileri hayatınıza katmayı öğreniyorsunuz aslında. O yüzden zordu ama oldukça keyifli bir süreçti. Evet. Şimdi farklı kültürlerden bahsettin. Şirketlerin de, özellikle bizim gibi üretici şirketlerin en önemli odaklarından biri de işte diversity dediğimiz, böyle farklı kültürler olursun, o takımlardan daha iyi iş çıkar. Sen buna katılıyor musun? Sen hani şu an ekiplerin farklı olmasından gerçekten bir fayda sağladığını görüyor musun? Ya da farklı ekipleri daha faydalı hale getirebilmek için nasıl taktikler izliyorsun bir lider olarak? Çeşitlilik çok önemli bir konu. Şimdi eğer aynı tip bakan insanların bir arada toplandığı, burada farklı ülkelerden, milletlerden bahsetmiyorum sadece. Orada bile konuya aynı yaklaşabilen mindsetler olabilir, bakış açıları olabilir. Dolayısıyla bir yerde büyümek, o zarı yırtmak
kabuğu değiştirmek pek de olası değil. O yüzden de hep deriz ya, çift göz değil, ikinci bir çift göze ihtiyacımız var. Hatta daha fazla göze ihtiyacımız var. Bize farklı bakış açısı katan insanlar. O yüzden işe alımlarda da o dönemde en azından ben olabildiğince teknoloji sektörü dışından da bir iki arkadaşı mesela ekibe katmayı çok istedim. Bazen biz aynı sektörün içinde o kadar klasik bir kalıpla bakıyoruz ki hani at gözlüğü taktığımız zamanlar da olmuyor değil. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir arkadaşın bakış açısı bambaşka. Hani bu çeşitliliği farklı tecrübeler, farklı hikayelerle yapmak, deneyimlendirmek bence diğer ekipteki arkadaşlar açısından da çok önemli. Şimdiki işimde bir ekip yönetmiyorum, bir business'ı yönetiyorum. Ama burada da partner ekosistemimin çeşitliliği bana müthiş bir keyif veriyor. Dolayısıyla Slovenya'da iş yaptığım bir partnerle Türkiye'de iş yaptığım bir partner ya da Bulgaristan'da iş yaptığım bir partnerin aslında aynı sektörde olmalarına rağmen bambaşka bakış açılarına sahip olduğunu görüyorum. Hala da öğrenmeye devam ediyorum o açıdan. Harika. Zaten hani ekip yönetmiyorum dedin ama sen işinin lideri olduğu için zaten onu yönetiyorsun ve tam tersi sana bağlı olmayan ekipleri yönetmek bence çok daha zor. Doğru. Gerçekten orada hele farklı kültürler, farklı bakış açıları, farklı işte mezuniyet belgeleri vesaire. Orada özellikle bir lider olarak nelere dikkat edersin? Şu özelliklerimi kullanırım dediğim bir şey var mı? Çok güzel noktaya değindin. Çünkü liderlik illa ekip yönetmekle, şirket yönetmekle alakası yok. İşi yönetmekle de alakası var. Bence iş ortakları tarafındaki keyif de o. Yani biz işte bu benim 4. üreticim. 4 üreticiyi bugüne kadar ülkede bir şekilde temsil etmeye çalıştım. İş ortaklarındaki çalışan arkadaşlar en başındaki patrondan ya da genel müdürden en aşağıda pre-sales'de teknik arkadaşa kadar hepsinin beklediği bazı şeyler var aslında. Şimdi onlara doğru cevabı verebilmek, yani o global kültürün ve global şirketin senden bekledikleriyle lokal dinamikler ve lokal şirketlerin senden beklediklerini bir orta noktada buluşturmak bence başarıdaki ve kişisel tatmindeki en kritik nokta. Ve orada da biraz böyle dili de kullanmak. Yani ben şeye çok inanıyorum, yani işte hep ona baktım. Özel hayatımda da öyle. Yani saygı en başta olmalı bir kere. Empati çok kıymetli ve şeffaflık. Şimdi bu üçünü sağladığınız zaman kiminle iş yaparsanız yapın, ister kendi organizasyonunuzun içinde, ister dışarıda, müşteri ya da iş ortağı, o bazı perdeler çok rahat ortadan kalkıyor ve onlara bir vizyon verdiğiniz zaman, yani şu anki yönettiğim iş ortaklarında da aynı şekilde, onlar da sizden bir katma değer alacağını görüyorlar. Yani bu bir beslenme hikayesi ve karşılıklı beslenebildiği zaman insanlar o çok rahat işe yansıyor. Yani biz hep iş yapış şekillerini B2C, B2B falan böyle değerlendiriyoruz ama yani H2H, yani insan ve insan iş yapıyor günün sonunda. Evet, konumuzu yapay zeka ile açtık. Bir tekrar insana çekeyim olabildiğince, ama insan ve insan iş yapmaya devam ediyor. Bir süre daha en azından devam edecek. Bu da aslında özümüzde olan bir şey olduğu için karşı tarafta da bunun otomatikman eşleşmesi oluyor. O da bizi çok rahat başarıya götürüyor. Tamam. Özlemişken biraz daha böyle özel bir soru sorayım. Gerçekten bu hayatta yaşadım diyebilmek için Oktay ne yapıyor? Güzel. İş hayatını ondan ayırmayacağım. Niye dersen, yani beyaz yaka olarak bazen şu moda girebiliyoruz. Yani işte yaşamıyorum, işin dışında yaşıyormuşum gibi. Yani işteki bence insanın hayatında tek bir anlam var ve o anlamı her saniyene yayabilmen çok kıymetli. İşte deminki sorularda bazı cevaplar aslında bunu adreslemek üzereydi. Bence hani kendimi yansıtmaya çalışıyorum. Anlam konusu bende çok önemli. İnsanlarda etki yaratma konusu çok önemli. Bu bir birey olabilir, daha büyük bir organizasyonda olabilir. Yaşadım demek için, evet, ben de stressiz olmuyor değilim yani bu arada. Hani işimi çok seviyorum ama orada da böyle nefes alamadığım zamanlar var. Bunu çözdüğüm hikaye şu: yani açık havaya çıkıyorum. Mümkünse gökyüzü ve yeşil görüyorum. Bu 5-10 dakikalık bir hikaye süre bile gayet yeterli. Nefes egzersizi yapmaya başladığım bir süredir. Çok iyi geliyor. Yani çünkü o an bir geri çekilmek lazım. Bazen bazı şeylere çok hızlı, çünkü sektör gereği çok hızlı her şeye respons verdiğimiz için artık o kadar alışmışız ki, ama çok daraldığımızda ben böyle bir durmayı, geriye çekilmeyi ve o oksijenle her hücreme kadar hissedip ondan sonra tekrar dönmeyi, ki karar mekanizmamı çok değiştiriyor bu arada, yapıyorum. Ama tabii bu o anın içinde, ama onun dışında tabii yani hobilerim var. Ailemle vakit geçirmek, çocuklarımla vakit geçirmek çok keyifli. Dostlarla sohbetler ve yemekler. Yemeği çok seviyorum tabii, ister istemez. Çok keyifli. Onlar da bana yaşadığımı hissettiriyor. Umarım hep de böyle hissettirir. Umarım. Hayatının ne kadarı planlandı, ne kadarı tesadüftü? %60 plan. Ama planı şöyle açalım. Yani
Üniversiteden mezun olduğunda bugün burada oturacağını, bu pozisyonda olacağını bilemiyordun. Bilemiyordum tabii. Ama mesela rahmetli anneannem doktor ol derdi ama ben mühendis olmayı o kadar çok istiyordum ki tabii ki adı koymamıştım, bilgisayar, elektronik falan, ama İstanbul Teknik Üniversitesi elektroniği kazandım bir şekilde. Şimdi tesadüf müdür bilmiyorum. ÖYS'de son 5 dakikada 9 matematik yapıp o sayede girdiğim için belki de tesadüftü, bilmiyorum yani, olması gerekiyordu ya da. Ya da iş hayatına başladığımda hep bir sonraki adım ne yapmalıyım diye kendime sordum, ama o ne yapmalıyım kariyerde yükselmekten ziyade o anlamı bulduğum, ama tabii ki yani burada yalan söylemeye gerek yok, iyi de para kazanabildiğim bir ekosistem nereye götürür beni sorusu. Ve hep bir hedef koydum ama hedefi hiçbir zaman tek bırakmadım Sercan. Yani 2'yi 3'ü, hele bir de Türkiye'de yaşayınca biliyorsun yani ister istemez backup planlarımızın olması gerekiyor. Hep 2'yi 3'ü koydum ve onlar için istedim ve elimden geldiğince de hazır olmaya çalıştım diyelim. Yani hazır olunca da ve çok isteyince de herhalde geliyor. Olmayan şeyler neden olmadı sorusunda kendimi eleştirip çok istemedim ve çok da hazır değildim herhalde deyip böyle vicdanen kendimi iyi hissediyorum. O yüzden ama yine de %60 o isteme ve planlama diyebiliriz. Aynen. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok harika bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten benim için engin bir tecrüben var. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Valla çok keyifliydi benim için de. Böyle dostla kahve içermiş gibi, yani başlamadan önce de söyledik ya, çok keyifliydi. Çok güzel konuklar alıyorsun. Umarım dinleyenler için de çok keyifli bir kazanım olur. Dediğim gibi etki bırakmak, hani bu da, hani sen ilk bana sorduğunda Oktay gelir misin dediğinde, ya burada da bir etki var. Yani bunu dinleyen bir kişi bile buradaki söylenenlerden bir tane bir şey alsa ve hayatını dokunabiliyorsa ne mutlu derdim. O yüzden umarım o bir kişiye dokunabilmişizdir. Eminim o etkiyi bıraktın. En azından ben de o etkiyi bıraktın. Çok teşekkür ederiz. Çok İyi ki geldin. İnşallah bir daha böyle bir sohbet gerçekleştiririz. Umarım. Başarılar diliyorum sana da. Çok sağ ol. Bugün Speak Up YouTube yayınımızda Microsoft Güneydoğu Avrupa ülkeleri İş Ortakları Yöneticisi Oktay Ortakaya'yı ağırladık. Kendisiyle ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.